yazılarıyla hep bombaları patlatan magazin dünyasının ünlü yazarı sevgili Onur Akay'la bir yayında daha birlikteyiz. Sevgili Onur, hoş geldin. Hoş bulduk Bilal abicim. Ben de Bilal Özcan TV'de olmaktan gibi Bilal abicim duayen bir gazeteciyle canlı yayın yapmaktan mutluyum. Yine bir cumartesi akşamı izleyicilerle buluştuk. Sevgiler, selamlar, saygılar. İnşallah keyifli bir saat geçiririz. İnşallah Onurcuğum. Dostlar merhaba. Onur Akay'ı çok özlüyorsunuz biliyorum. Bir gün göremeyince bana hemen soruyorsunuz canlı yayınınız ne zaman diye. Sevgili Onur Akay'ı soruyorsunuz. İşte geldi Onur Akay. Sito Ak merhaba. Evet. Ben de özlüyorum herkesi. Gerçekten Bilal abicim. İyi ki de böyle canlı yayınlarımız var. İyi ki de var Onur Akay. Leo nasıl? Tatlı köpeğin Leo nasıl? Leo çok tatlı. Bugün misafirlerimiz oynadı onlarla. İşte herkesi ayağa kaldırıyor. Topunu getiriyor. Kovalayın beni diyor. Kaçırıyor. Çok tatlı, çok iyi. Tarçın nasıl? Tarçın da iyi. Tarçın da topla oynamayı çok seviyor. Seviyor değil mi? Evet. Topunun peşinde o da bütün gün. Çok şükür her şey çok iyi. Peki sevgili Onur Akay, magazinde çok ilginç gelişmeler yok ama biz yine konuşacak güzel konular toparladık. Sevgili Onur Akay, Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'le ilgili o kadar çok bana son zamanlarda aynı soru geliyor ki ya Bilal Evet. abi diyor sizler Onur abiyle sizler diyor onlar bu iki sevdiğimiz oyuncuyla ilgili hep güzel şeyler konuşuyorsunuz. Gerçekleri siz anlatıyorsunuz. Size çok inanıyoruz. Ne olur, ne zaman onlar birleşirler, ne zaman evlenirler? Yani bu soruyu çok alıyorum. Bu ayrılırlar mı? Böyle bir niyetleri var mı diye soracağım. Dün akşam televizyonda Taşacak Bu Deniz dizisi kendi rekorunu geliştirdi ve 12 reytingin üzerine çıktı. Bunu ilk defa yapıyor. 10 reytingi yakalamıştı geçen hafta. 6. bölümüydü dün akşam ve bütün televizyon seyircisi bu diziye kilitlendi. Karşısında da senin de bugüne kadar çıkışını beğendiğin Kızılcık Şerbeti vardı. Ama Kızılcık Şerbeti yarısı kadar reyting alabildi. 6 civarında reyting aldı. Taşacak Bu Deniz'in yarısı kadar. Kızılcık Şerbeti ömrünü dolduruyor mu? Ne diyorsun? Dördüncü sezon. Tabii. Bence doldurdu bile Bilal abicim. Değil. Artık kısa sürede bence final yapacak duyumlar da aldım ben diziyle ilgili. Öyle mi? Zaten çok sayıda oyuncu da diziden çıkıyor. En önemli karakterler çıkıyor. Artık toparlamak zor yani bu saatten sonra. Pek ısrar da etmemeleri lazım. Zirvede bitirilmesi daha güzel bir şey değil miydi aslında? Yani böyle renkler düşünce ne bileyim oyuncular arasında işte çıkan bu olaylar falan kötü bir imajla gitmese böyle zirvede bitse bazı şeyler daha güzel olur bence. Çok haklısın da işte bu para kazanma arzusu, hırsı yapımcıda, kanalda. Şimdi reyting bıraktığında 8-9 civarındaydı geçen sene sezon finalinde. Bu da tabii güzel bir ışık veriyor bir sene sonraki sezon için. Bir sonraki sezon için yani yeni bir dizi çekmeye başlasa yapımcı sıfırdan bir kurgu oluştursa, bir kast oluştursa, yeni bir senaryo ekibi, yeni bir dizi tutturmak çok zor. Şimdi 8 reyting alan bir dizi vardı Mayıs ayında. Dolayısıyla hem kanal hem yapımcı yeni sezonunda görmek istediler. En azından işte sene yarısına kadar gitse yine de kârdır diye düşünerek Ocak ayını görecek ama 6 civarında da fena değil. Birçok diziden daha iyi biliyor musun reytingi? Birçok diziden. Yani yani kendisi
eski reytingini yakalayamıyor. Aslında Evet. birçok diziden tabii ki iyi ama karşısında da tabii e, çok kaliteli bir dizi de başladı. Dizinin kalitesi kadar bir de işte bu Kızılcık taşacak Karadeniz, taşacak bu deniz. Evet, evet. Yani rakibi de bayağı kaliteli bir dizi Bilal abicim. İnsanlar ona da geçiş yapmışlar. Sosyal medyada okuyorum. Tabii bu dizide de yorgunluk var. Belki internetten izlerim. Ben bu diziyi kaçırmayayım diye yeni diziye geçenler oldu. Ee, Yani tabii ki belki Ocak ayına kadar gidebilir. Ama birçok oyuncu çıktı. Birkaç bölüm sonra reytingleri daha da düşebilir diye de düşünüyorum ben. Evet, Doğan'ın çıkması önemli bir kayıp. Mesela Sıla e, yani iyi bir oyuncunun ve önemli bir karakterin ayrılması e, önemli bir eksiklik Sıla Türkoğlu'nun. Feyza Civelek'le ilgili gelişmeleri bugün okuyabildin mi, takip edebildin mi? E, Kızılcık Ben Şerbeti'nde. ben takipten çıktım demiş aslında değil mi? Öyle demiş. Melis Civelek olay kadın. Aslında bu dizinin e, sansasyona ihtiyacı yok. Çünkü içindeki oyuncular yani dışarıdan bir PR etkisine ihtiyacı yok. İçindeki oyuncular nereye gittin? Ha geldin. Bugün bir sıkıntı var herhalde benim bu telefonda ama sesler gidip geliyor. Şimdi iyi. Evet. Şimdi iyi. E, içindeki dizinin oyuncuları aslında yine gittin. Gel, gel, Evet. geldin, geldin, geldin. Evet ama Rahmetli Zeki Müren'in sözüyle şeftali gibi olmuşsun. Sakal tıraşı, sakal Bilal tıraşı abi olunca şeftali çocuk derdi bana Zeki Müren. Benim değil öyle mi? gencim, parlağım 30 sene evvel. Şeftali çocuk derdi. Sen de şeftali gibi olmuşsun. Yakışmışsa. Evet. Yakışmış. biraz da kilo da almışım. Televizyonlarda e, fazla kilolu da gösteriyor bu çekimlerde biraz Bilal abicim. Bilmiyorum bu çekimler nasıl ama televizyon kilolu gösterir. Televizyon Eskiden bu yana. 5 kilo, ortalama 5 kilo fazla gösterir yani şey olarak, görünüş olarak. Ama şu anda gayet iyi gözüküyorsun. Şu andaki görüntün gayet iyi. Gayet iyi. Leo mu kemiriyor o kabloları? Leo mu var orada? Leo mu uğraşıyor? Aşağıda bir şeyleri karıştırıyor. Kesinti oluyor. Vallahi Bilal abicim telefonu değiştirdim ben ama koruma taktılar. Yine korumadan mı kaynaklanıyor bilmiyorum. Ya da benim bu şeyler değişecek hepsi. Yeniler yeni geliyor. Bütün ışık sistemi bu takılan bir şey telefona etki ediyor gibi hissediyorum. Mikrofon sistemi böyle çok güzel şeyler aldım yeni. Gelecek. Oyuncaklar. Evet sizinle canlı yayınları yaparken daha kaliteli olsun diye Teşekkür sesler, ederiz. görüntüler. Ama e, bugün bir şey var ben de anlamadım. Bazen ben de yanlış düğmelere de basmış olabiliyorum. Şu anda iyiyiz. Evet, Feyza Civelek, Melis Civelek'in kızı, Kızılcık Şerbeti'nin oyuncusu Melis Civelek de senaristi. Melis Civelek çok ünlü bir televizyoncu. Daha önce Show TV'de de genel müdür. Star'da mı? Star'da Show TV'de genel müdürlük yaptı. Çok iyi bir televizyoncudur ve çevresi çok geniştir dizi piyasasında. Bütün yapımcılar ona saygı duyar ve senarist olarak çalışıyor artık. Aktif televizyonculuğu bıraktı yıllar önce ve kızı annesi hangi dizide senaryo yazıyorsa kızı da o dizide oyuncu. Kast garanti yani. E, Feyza Civelek. Şimdi bu Emrah Altıntoprak dün Kızılcık Şerbeti'nden ayrıldığını açıkladı ve Feyza Civelek'i takipten çıktı. Oyuncu arkadaşını. Feyza Civelek'e bugün sordular. İşin doğrusunu söyleyeyim dedi. Önce ben takipten çıktım. Ben sevmediğim insanı engellerim arkadaş. Sevmediğim insanı engelliyorum. Direkt engelledim onu. Böyle gayet rahat, böyle gayet pişkin. Ya insan böyle bir şey söyler mi ya? Böyle bir şey söyleyip yani öyle dahi olsa böyle bu şımarıklık değil mi Onur Akay? Yani bu nedir ya? Ha? Güveni var, annesine güveni var.
Değil mi? Annesinin olması zaten daha önce de böyle tartışmalar içine girdi. Girdi. Dizideki pembe karakteri ayrıldığı zaman da böyle şeyler yaşandı. Evet. Ee, Bravo. Yani kendisinde var. Bir kere de pembe karakteriyle birlikte bir röportaj verirken de mesela çok değişik hareketleri vardı. Ben şaşırmıştım. Yani annesi olmasa yeteneği var ama yeteneği Var. 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 Oyunculuğu fena değil. Fakat e, işte annesi olmasa da yani biraz da zor da oyuncu olurdu yani öyle kolay da değil. Değil. Ne Öyle yetenekler karakter var. oyuncusu olmak kolay iş değildir yani. Zaten hiçbir zaman bir başrol oyuncusu A plus oyuncu rolünde olmayacak. Hep karakter oyuncu olacak ama karakter oyuncuları mutlaka eğitimle, konservatuvardan gelenlerdir. Yani böyle tepeden inme işte ancak torpille oluyor. Torpilli. Bunu kabul et. Feyza Civelek torpillisin. Bunu kabul et. Anne torpillisin ve şımarıksın. Şımarıklıktan öleceksin Feyza Civelek. Civelek, civelek, civelek. Civelek diye şarkı vardı. Zeki Müren Var. söylerdi. Hadi hatırla o şarkıyı. Hadi Ben hatırla. onu hiç okumadım. Nasıldı ki Bilal abicim? Civelek, civelek, civelek diye Bravo. bir şeydi. Evet, evet. Ama hiç okumadığım için bir kere böyle bir dinlemek lazım. Rahmetli Zeki Müren de söylerdi. Söylerdi, Çok evet. keyifli bir şarkıydı. Civelek. Evet. Anneden O tutup yılların en hareketli şarkıları böyle konserlerde, sahnelerde okunurdu. doğru söylüyorsun. Okunurmuş. Evet. Evet. Tabii bu dijital detoks da diyor bazı oyuncular. Rolleri bittiği zaman dizide işte ki partnerlerini falan e, takipten çıkıyorlarmış ki yeni şeyler açılsın. Ama en çok da neden yapıyorlar Bilal abicim biliyor musun? Bu takipten çıkma olayı magazinde çok büyük bir yer buluyor. İşte acaba sette mi sorun var yoksa aralarında mı sorun var? Yeniden yeni teklifler almalarına bile bu bir şey oluyor, ön ayak oluyor. Yani Ya gündeme geliyorlar. Dizi bitti, işte bak ben artık bu dizide yokum. Yani yeni dizi tekliflerine açığım gibi bir şey de bu takipten çıkma olayı bu şekilde. Çok profesyonel oyuncu biliyorum ki birbiriyle e, arası iyi değil, küs olduğu halde partneriyle çok güzel bir oyunculuk sergiliyor. Işıklar söndüğü an hiç konuşma yok, araları iyi değil ama ışıklar yandığı zaman öpüşebiliyorlar bile. doğru söylüyorsun. Emi hola Emi. Emi hola. Hola Emi welcome. Welcome. Tarçın. Emi'ye selam veriyorum. Andorra'dan Emi'yi gördüm. Selam verdi bize. Mert Ramazan Derin ve Selamlar. Afra'yı konuşmamızı istiyor. Konuşacağız. Sevgili Onur Akay ile birlikte. Hola hola Emi. Konuşacağız. Stoak merhaba. Merhaba Stoak. Evet. Feyza Civelek konusu böyle. Bu arada Sıla Türkoğlu da diziden ayrılır ayrılmaz Feyza Civelek'i takipten çıktı ve dizide kendisini aldatan, kendisinin de aldattığı kocasını oynayan Doğukan Güngör'ü de takipten çıktı. Neler oluyor yahu? Bu nasıl bir oyuncu kadrosu ya? Şimdi Doğukan Güngör'ü takipten çıkmış olabilir sevgilisi. Bir ara ondan böyle aralarında bir şeyler oldu. Ama şimdi dizi varken de çıkamıyordur Bilal abicim. Hayatında bir iş adamı olduğunu hatırlar mısın? İlk senin canlı yayınında ben söyledim bunu. Hatırlamaz mıyım? O Sen zaten ehliyetle ilgili bir ilkleri son 3 senedir hep benim yayınlarımda söylüyorsun. Sağ ol, evet teşekkür ederim. Bilal abicim bir ehliyetiyle ilgili sorun vardı. Hatta işte o zaman bir şeyler olmuştu. Onu da konuşurken ben bir duyum almıştım bir iş adamıyla birlikte olduğunu. Sonradan ortaya çıktı zaten. Şimdi de hayatında devam eden ilişkisi olduğu için belki Doğukan'ı ondan dolayı çıkmıştır ama Feyzacı Feyza'nın işte onu herkes takipten bence çıkacak diziden hala ayrılan. Şımarık Feyza, şımarıksın, şımarık.
Bu arada Dur ben şu Civele'yi öğreneyim de haftaya onun için söyleyeyim. çok güzel. Bu arada Doğukan Güngör'e diyorlar ki Sıla Türkoğlu sizi takipten çıkmış. Hayat bana şaşırtmamayı ve herkesi kendim gibi zannetmemeyi öğretti. Vay! Doğukan Güngör'e bak. Bu da böyle bir şey cevap vermiş. Daha çok erken, daha çok şaşıracak bu piyasada. Aynen öyle ya, aynen öyle. Evet. Yaşa ki neler göreceksin diye bir abimin bana söylediği bir söz vardı yıllar önce. Hakikaten yaşadıkça insanlar nelerle karşılaşıyorlar. Ve Tabii, tabii. Bugün de sabah Bilal abicim seni izledim Kanal D'de. D ya Magazin'de cumartesi günü yayınlanan Magazin D deniyor değil mi? Magazin D tabii evet. magazinde evet. Cumartesi sürprizi öbür kanalda. Magazin D'de Ferdi Tayfur'u veriyordu. Hayatını, mirasını, birçok şeyi. Derken Bilal abicim bir muhabir genç böyle röportaj yapıyor. Ben nereden tanıyorum da birden Bilal Özcan diye bağırınca aa dedi bizimkiler de. Aa ne kadar yakışıklıymış Aa, yanımdakiler. aa. Misafirlerimiz de vardı Bilal abicim. Çok sene önceymiş. Ben 1 yaşındayken falan yapmışsınız değil mi o röportajı? Evet 97-98 o Almanya turnesiydi. O video o zaman Star Televizyon'da paparazzi programını yapıyordum. Beraber turneye çıkmıştık. Seda Sayan, işte Seher Dilovan, Evet. Yılmaz Morgül ve başka daha çok değerli sanatçılar vardı. Ferdi Tayfur. Bayağı bir gezmiştik Almanya'da. O konserler sırasında yapılan röportajlardan biri. Ferdi Tayfur'la çok anılarımız var. Allah rahmet Allah eylesin. rahmet eylesin. Senin beni orada E, fark etmen de çok önemli çünkü 30 sene oldu yahu. 28 sene oldu yani. tabii 28 sene. bayağı Evet. önceki yıllarda Bilal abicim ama ben seni bir kere de Bülent Ersoy'la uçakta röportaj yaparken gençliğini de izlemiştim. Onu da vermişlerdi bir He, kere. Bir doğru. programda gene magazinde eskiye böyle gitmişlerdi. Onun için bir de sürekli Bilal abicim senle hep böyle görüntülü olsun yakından da bildiğim için insan bir anda anlıyor yani. Sima yine belli ediyor kendine. Doğru söylüyorsun, doğru söylüyorsun. Tabii. Sevgili Onur Akay. Ee, Şimdi bu Mirasından bahsediyorlar işte orada Ferdi Tayfur'un. Doğru. Ferdi Tayfur çok büyük albümler sattı Bilal abicim. Onların zaten plak şirketi de kendi de yapımcılığını da yapıyordu. Orhan Gencebay öyle, İbrahim Bey öyle. Ama bunların içinde en çok albüm satanlardan biri Ferdi Tayfur'du. tabii İnanılmaz bir satış. Onun için çok büyük de bir telif hakkı geliyor şarkılardan o yıllardır. Tabii tutumlu da birisiymiş zaten. Ben onu hep duydum. Emrah kadar olmasa da tutumluymuş yani. Ondan dolayı da işte böyle büyük bir miras çıktı ama Muazzez Abacı'nın öyle bir mirası yok mesela. Mirasını hep yanlış dile getiriyorlar. E, O yani Tuzla'daki evi satmıştı. Bir evi daha satmıştı. Amerika'dan bir ev almıştı. E, Yani hatta çok bir ev var, bir dükkan var diye falan biliyorum. Ben biraz da nakit para vardır. Yani Muazzabacı'nın Vurgun albümü en çok satan albümlerden. Birkaç albüm daha satışları iyiydi ama öyle milyonları vuran albüm sürekli yoktu yani albüm satışı. Vurgun haricinde yoktu öyle çok aşırı şakayık vardı ama onlar normal bir de yapımcı değil. Yapımcılar çok para alırdı. Çok az para verirlerdi. 5 yıl anlaşmalar yaparlardı. Maxim de maaş gibi para verirdi. Çok büyük para vermezdi ki Fahrettin Aslan Bilal abicim. Yani normal bir de muhasebecinin eli de çok açıktı. Çok şeydi yani insanlara çok para e, yardımı biri para istesin para verirdi yani. Öyle eli açıktı. sene 97 ya da 98 Muazzabacı'yla yeni bir şarkı, yeni bir albüm, yeni bir şarkı bir numara işte şarkı şeyi kendisiyle röportaj yapıyorum. Yeni bir plakçı vardır. Girmişti sektöre. Adam
bayağı para akıtmıştı. Yeni bir yapımcı. Ya o şarkıyı sen de şimdi aklıma gelmiyor ama hızlı, tempolu, güzel bir şarkıydı. Sen de bilirsin, hatırlarsın. Eee, Yapımcı ben Muazzez Abacı sohbet ediyoruz röportajdan sonra. Adamın yerinde Levent'te ya da Etiler'deydi, oradaydı ofisi ondan sonra ve birçok sanatçıyı kendine bağlamıştı bu insan. Prestij'de zora girmeye başlamıştı. Prestij'den filan da sanatçıları transfer etmişti o yapımcı. Dedim ki ben fikrimi söylemek istedim. Klip çekeceğiz dedi Muazzez Abacı. 2 gün sonra klip çekeceğiz. Çekmeyi düşünüyoruz dedi. İşte hazırlanıyoruz filan dedi. Ben dedim ki bu şarkıyı dedim bir helikopter kalksa dedim. Helikopterden size güller atılsa, kırmızı güller siz aşağıda söylerken filan. Böyle aklıma o anda o esti. Ama böyle çayır çimen, helikopterlerden şeyler böyle bütün çiçekler, ağaçlar filan dedim. Otlar, motlar havalanıyor filan böyle. Muhteşem bir doğal ortamı dedim. İşte Sakarya tarafında var dedim. Sapanca, Sakarya tarafında filan. Ondan sonra Muazzez Abacı çok beğendim dedi. Hakikaten yapalım bunu dedi patrona. Ondan sonra patron da olur bakarız filan gibi geçiştirdi. Yok abi o kadar parası pulu var dedik adama. Ya böyle Muazzez Abacı düz böyle şarkıyı söylüyor yürüyerek filan. Stüdyo görüntüleri giriyor filan. Böyle ucuz bir de Evet. düşün bak ucuz bir klip çektiler kadıncağızı. O kadar güzel şarkı, o kadar hareketli bir şarkı ki. Unuttum şimdi ya herkes bilir, herkes çok sevildi de o zaman. Yani öyle şanssızlıklar da yaşadı. Yani yeni bir Tabii. yeni bir plakçıydı onun için. Yeni bir şeydi, işti filan. Öyle şeyler de yaşadı. Belli bir sürede çalışmadığı zamanlar da oldu. Sahneye çıkmadığı zamanlar da olmuştu. Oldu. Ee, Yani öyle çok büyük bir milyar dolar gibi falan bir şeyler yazıyorlar da onlar doğru değil yani Bilal abicim. Yalnız rahmetli sevgilisinin ona aldığı çok değerli pırlantılar, mücevherler olduğunu biliyorum. Acaba onları Amerika'ya mı götürdü? Kızına mı götürdü? Oradaki eve mi Tabii götürdü? Ya da burada mücevherleri vardı. banka kasasında. Mücevherleri vardı ama bir tane de bir kadın vardı Muazzez Abacı'yı çok seven. Şimdi ismini söylemeyeyim belki arzu etmez. Ee, Kuyumcu mücevherle ilgili bile. Muazzabacıyı ama nasıl sever yani nasıl bir dostluk. Birçok şeyi de o ona hediye eder. Çok arkasında dururdu. Ya yani, Bunları kimse bilmez öyle. yani mücevher anlamında çok serveti vardır diye düşünüyorum. Bunu yadsıyamayız. Yani her şeyi kızı bilir Tabii, tabii. Biz bilemeyiz hakikaten yani biz her ne kadar bu işin en önde gelen gazetecileri sen de çevrende en önde gelen ismisin, her şeyi duyuyorsun ama şimdi bunu kızı söylemedi bugüne kadar. Kimseye açıklamadı. Zaten tabii, kızıyla görüşebilmek mümkün değil. Amerika'da yaşıyor. Profesör kendini çekmiş belli bir noktaya. Hiç magazinle falan alakası yok kızının. Sevmez zaten magazini. Eee, Dolayısıyla kızı bilir. Kızı bilir. Şimdi tabii. bazı insanlar açıklama yapıyor. Hiçbir şeyi yoktu falan diye. Asla. Bunu kabul etmem mümkün değil. Bir kere Mak Hayır, hiçbir Mak şey yok diye bir şey o yanlış Bilal tabii, abicim. tabii. Maxim'de sahneye çıkıyorsa bir kadın, Maxim'de yıllarca az solistse ve diğer çıktığı gazinolarda da, Ankara'da da çıktı, işte İzmir Fuarı'nda zaten yıkıyordu orayı. Yani, bu kadın, her şeyine çok önem verir. Takılar kadınlar için, özellikle solistler için çok önemli. Sahte takıyla çıkaramazsın ki sahneye. Mümkün değil yani. Tabii, Çıkmaz, çıkmaz. Eee, Gerçek pırlantalar, gerçek elmaslar bunlar nerede? Ben buradan soruyorum. Yani, Zeki Müren bana ne dedi? İçinde Allah rahmet eylesin, sene 96, ölmeden 4 ay önce telefonum çaldı, açtım. Interstar o zaman, Star Televizyon'da. "Bilal'cim nasılsın?" "Teşekkür ederim paşam, siz nasılsınız?" "Bilal'cim biliyorsun sen, her şeyi sana söylüyorum. Her şeyi ilk sana haber veriyorum. Eee, Bunu da sana söylemek istedim. Bak bugün ayın kaçı? İşte Nisan'ın 2'si. Ne açıklandı bugün gazetelerde? Önemli haber ne var? İşte siyasi bırak siyaseti.
magazin, ekonomi ne var? Dedim işte vergi rekortmen dedi. Sanatçılardaki vergi rekortmeni Tarkan dedim. Vergi rekortmeni Tarkan. Tarkan dedi bak dedi devamlı çalışıyor, iş yapıyor, konser veriyor, plak çıkarıyor filan. Ben ne yapıyorum? Evde oturuyorsunuz dedim. Listede dedi Tarkan birinci, ben dedi ikinciyim dedi. Hiç çalışmadığım halde dedi. Düşünebiliyor Ya musun dedi. Çünkü dedi bugüne kadar dedi hep dedi kazandığımı dedi biriktirdim dedi. Hiç vurup harman savurmadım dedi. Paşam dedim neleriniz var Allah aşkına bir söyleyin şuraya daha dur dedi. Ben sana başka bir şey daha söyleyeceğim dedi. Peki dedi bunu sayayım sana dedi. Başladı saymaya abi. Nerede neyi var? Bunların hepsi kayıtlarda Star Televizyon arşivlerinde var. Zaten zaman zaman da bunları yazıyorum. Saydı say. Mücevherleriniz dedi. Mücevherlerim dedi bunların değerinde dedi. Bu sana saydığım bir o kadar. gayrimenkullerin değerinde dedi. Paralarımın değerinde. Bir o kadar da mücevherim var. Mücevher dedi benim için çok önemli dedi. Ben ne takıyorsam dedi hepsini dedi sahici takıyorum dedi. Elmaslarım, pırlantalarım, yurt dışından aldığım, burada aldığım hepsini dedi benim için çok değerli. Sen beni hiç dedi kolyesiz, gerdanlıksız, bileziksiz gördün mü dedi. Nerede göreyim paşam? Hep dedim parıl parıl parlıyorsunuz. Yani onun için şunu söyleyeceğim. Sonra bana bu konuşmamızda mirasını kimlere bırakacağını da açıkladı. İşte o Türk Eğitim Vakfı, Mehmetçik Vakfı Evet. falan hep oradan çıktı onlar. Yani şunu söyleyeceğim. Solistler için takıp takıştırmak, zengin gözükmek, parıl parıl parlamak, iddialı gözükmek çok önemli. Hele bu zirvedekiler için. O yüzden bana rahmetli yani öyle fakir muamelesi yapmasın kimse. Ben biliyorum onun hiçbir şeyi yoktu filan. Yok bunlara inanmak mümkün değil. Yanında mıydın kardeşim? 40 sene yaşarken kadıncağız son 40 sene 50 sene sahnedeyken. Değil yani çünkü bak birlikte olduğu insan Türkiye'nin en büyük mafya reisiydi. Tabii İnci Baba evi Ankara tavana kadar parayla doldurmuş bir gün sahneye çıkma diye tabii, günlerce çuvala toplamışlar sabahleyin ikisi paraları. tabii Türkiye'nin en büyük mafya lideriydi ve bu adam onun kocasıydı 2 dönem. Adam deli gibi aşık. Adam için pırlanta almak, elmas almak filan bunlar çocuk oyuncağı. Çünkü gayrimeşru paranın kralı var adamda zaten. Tabii. Sevdiği kadına yağdırıyor. Bu kolyeler, bu pırlantalar Amerika'ya gitmiştir. Ben sana söyleyeyim. Tabii Amerika'ya kaç 100 kere eşya gitti. O Üsküdar'daki evin eşyaları kaç kere gitti eşya. tabii canım Amerika'ya bunların hepsi gitmiştir. Bu altınlar, pırlantalar, yakutlar artık ne varsa yani. Muazzabacı öyle fakir sıradan bir insan gibi Hayır, kesinlikle. üvertür Sadece 1 milyar dolar dediler de o biraz fazla. evet o yani o miktarını hiç kimse bilemez. Bilemeyiz. Tabii bilemeyiz. Ee, e, peki canım benim cenaze töreninde sen yazdın. İlk senden öğrendi Türkiye. Sen anlattın benim. Ben yazmadım da Bilal abicim senin canlı yayınında söyledim ilk. Tamam canlı yayınımda söyledin. Lütfen yarın bir tekrar etsene ne olur. Yarın çünkü değil mi yarın ama yarın. Evet, Kültür ve Turizm Bakanlığı devreye girdi. O gün kendilerini aramışlardı. Hem menajeri hem kızı Sabah Abacı'yla işbirliği içinde yürüttüler. Önce Washington'a götürüldü Bilal abicim. Orada Diyanet'le ilgili yıkama işlemleri falan yapılmış ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ayarladığı uçakla Türkiye'ye getirilecekti. Artık gelmek üzeredir. Belki akşam saatlerinde gelir, belki sabah erken gelebilir ama bence gelmek üzeredir Gel, diye düşünüyorum. evet. Yarın Yarın pardon devam et lütfen. tabii yarın e, pazar veya pazartesi diyorlardı Ya, Bilal abicim. Pazar olduğu kesinleşti değil mi? tabii kesinleşti. Kesinleşti. Ben öyle demiştim zaten sizin yanınıza. Pazar veya pazartesi o zaman kesin belli değildi. Belki yapılacak, gelecek işlemlerle ilgili olabilir. Yarın AKM'de düzenlenecek törenden sonra Ankara'ya son yolculuğuna uğurlanacak ve babasının mezarına defnedilecek veya yanında yer varsa yanına defnedilecek. Ona Ankara'daki cenaze pazartesi.
Cenaze töreni Evet. pazartesi. Evet. Öğlen namazı. Ve de Cebeci Bravo. mezarlığındaymış. Babası eski boksörlerden. Evet. Ankara'da Karşıyaka mezarlığı da çok bilinen büyük mezarlıklardan. Belki orada da olabilir diye, kesin değil diye Karşıyaka demiştim ben geçenki. Olabilir demiştim ama kesin değil demiştim. Evet. Cebeci mezarlığıymış Bilal abicim. Orada da defnedilecek, işte böyle son yolculuğuna AKM'den, Atatürk Kültür Merkezi'nden, törenden sonra Ankara'ya, doğduğu memleketine gidecek Muazzez Abacı, büyük Muazzez Abacı. Evet. Ankara'ya e, doğduğu şehre defnedilecek. Yıllarca baba hasretiyle büyüdü. Çocukken kaybetmişti babasını. Babasının kucağına bırakılacak cenazesi. Babasının kucağına defnedilecek. Vasiyetiymiş. Bravo. Vasiyetiymiş zaten. Bravo. Babasının yanına gömülmek vasiyetiydi. Kızına vasiyet etmiş. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Ee, Amin. Dilek Şenyurt özel abonem. Allah rahmet eylesin. Muazzez Abacı, bu dünyada iyi anılmak, iyi şeyler yapmak ne mutlu. İyi insan olabilmek diyor. Dilek Şenyurt Frankfurt'tan, Almanya'dan katılıyor. Pardon, diğer özel abonelerim burada mı? Yusuf Dündar aramızda mı acaba? Sevgili Yusuf Dündar, burada mısın? Samiye Yüksel burada mı? Özel abonem. Yok. Nelida Manzano burada mı? Nelida Arjantin'den. Nelida gelir şimdi. Kendisini anınca hemen geliyor Nelida. Nelida'nın gelir şimdi. Nelida Manzano. Delfina Dimasio burada mı? Şili'den Delfina Dimasio. Delfina Dimasio. Peki sizler de dilerseniz özel abonem olabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunun için yapmanız gereken ana sayfadaki, yani benim sayfamdaki katıl butonuna dokunup oradaki yönlendirmeleri takip etmeniz gerekiyor. Evet. Taşacak bu denizi konuştuk. Taşacak bu deniz hakikaten senaryosuyla, hakikaten anlatımıyla, şarkılarıyla, müzikleriyle ne güzel onlar. O Yunan ve Karadeniz türküleri ve Yunan ezgileri, Yunan şarkıları iç içe geçmiş. Aynı bir eserde yani bir eser Yunanca da söylüyor solist, Türkçe'ye geçiyor. Yunanca söylüyor, Türkçe'ye geçiyor. Ama altta çalan müzik aynı. Yani altta çalan Evet. müzik ikisine de hitap ediyor. İki kültüre de tek aynı müzik. Ne kadar güzel bir şey, ne muhteşem bir şey. Bunu sen fark ettin Bilal abicim. Sen söyledin. Ben de ondan sonra bir dikkat ettim. Çok çok ilginç. Daha izleyemedim hani bütün bölümlerini tam olarak. Kısmet olmadı bir türlü, yoğunluktan, bu olaylardan. Çok kişiyi kaybettik biliyorsun Bilal abicim. Ya Onlarla ya ilgili işte ondan dolayı bir türlü kısmet olmadı ama o müziklere bakmıştım. Sen söyleyince merak etmiştim. Çok ilginç. Çok güzel. çok Çok güzel. iyi bir düşünce. Evet, Evet. evet, evet, çok güzel yakaladı seyirciyi. Eee, maalesef sen bu söyleyeceğim maalesefin seninle ilgisi yok. Sen Ortaköy'lüsün İstanbul'da. Son yıllarda Ortaköy'de epeydir. Kaç yıldır Ortaköy'de oturuyorsun? Evin İstanbul'da, Ortaköy'de. 30 yıldır Vay, evimiz vay, vay, Ortaköy'de. vay. Bizi yurt dışından izleyenler ve İstanbul dışından izleyenler bilmezler belki diye söylüyorum. Ortaköy semti İstanbul'un en güzel muhitlerinden biri. Boğaziçi, İstanbul Boğazı'nın kenarında harika bir konumda. Ortaköy semti, Boğaz Köprüsü'nün altında, Ortaköy Camii hemen orada ve Evet, İstanbul'un çok güzel restoranları, barları, eğlence mekanlarının olduğu ve insanların alışverişe de çıktığı, alışveriş caddesi de olan ayrıca çok renkli bir yer ve turistlerin de uğrak yeri. Şimdi bu Almanya'dan evet Bilal abicim, Ortaköy'de 24 saat canlıdır bilirsin. Ve de ya ben Ortaköy'de 24 saat diye bir şiir yazıp 24 saatini anlatmıştım. Her gelen belediye başkanımız da o şiiri mutlaka okumuştur orada. Böyle kısa kısa yerlerini, uzun bir şiir. Google'dan bulup okuyabilirler. Ortaköy'ü 24 saatine o şiirle yaşayabilirler. çok güzel ya. Çok Tabii eski yılları. Şimdi biraz her şey değişti tabii.
Yani çok iyi bilirim, çok severim. Eskiden herkes birbirini tanırdı. Daha böyle İstanbul semtlerini bilirsin Bilal Tabii. abicim. Eski yılları daha başkaydı. Şimdi daha bir karışık ama yine de güzel tabii ki Boğaz. Evet. Almanya'dan, bir Türk ailesi İstanbul'a geldi ve İstanbul Evet. Fatih'te bir otele yerleştiler 9 Kasım'da. 11 Kasım'da da Ortaköy'e gidip, orada, işte, bizim Türk lezzetlerinden, yediler. Kumpir meşhurdur Ortaköy'de. Kumpir yediler. Orada midye yediler. Ondan sonra birkaç başka yemek daha yemişler. Sonra otellerine gittikleri zaman da işte kıvranmışlar, zehirlendiklerini anlamışlar ve hastaneye kaldırılıyorlar. Bir gün sonra 2 çocuk, ailenin 2 çocuğu vefat ediyor maalesef. Annesi de onlardan bir gün sonra ölüyor. Baba şu anda hala yoğun bakımda. 3 kere kalbi durmuş adamcağızın. Kurtarılmaya çalışılıyor. Bu midye ve kumpirden zannedildi. Eee, Medya 2 gün yayın yaptı. İşte, gıda zehirlenmesine karşı nasıl dikkatli olmamız gerektiği konusunda. Gidip kumpir yemeyin demedikleri kaldı. Midye yemeyin diyorlar zaten. Marmara Denizi'nden çıkan midyeyi yemeyin diyorlar. Cıva vardır, zehir vardır. Fakat Cumhuriyet Başsavcılığı bugün bir açıklama yaptı. Daha doğrusu, eee, şöyle, bu rahmetli 3 şahsın ön otopsi raporu geliyor ve gıda zehirlenmesi olmadığı, ölüm sebeplerinin zehirlenmeyle ilgili olmadığı ortaya çıkmış ve Cumhuriyet Başsavcılığı bunun üzerine 3 aile üyesinin dış müdahale sonucu ölmüş olabileceği ihtimalini değerlendirmeye aldı ve savcılık Asayiş Şube Müdürlüğü'ne yazı yazıyor. Cinayet ve intihar incelemesi yapın diyor bu ölenlerle ilgili. Ne Çok diyorsun? ilginç. Çok da üzücü bir olay. Çok. Duyunca ben çok üzüldüm. Yani acaba mı dedim, şimdi mümkün değil dedim bizimkilere de, kardeşim Orçun'a, anneme, Bilal abicim. Çünkü biz orada 30 sene hepsini tanıyorum. Sahipleriyle dostluğumuz senelerdir. Şimdi çocukları orayı işletiyorlar. Hep sirkülasyon vardır Bilal abicim. O kadar kalabalıktır ki Ortaköy'e gidenler bilir, kumpirciler bile o gün hemen hemen hepsini bitirir yani. Hiçbir şey kalmadan biter, gece biter. Gece bar çıkışları olsun, ne bileyim. Herkes Ortaköy'de son molayı verir. Bütün Boğaz'da gezenler, eğlence yerlerinden çıkanlar olsun. Yani sirkülasyon çok olduğu için onlar da senelerin yani e, esnafları çok dikkat ederler her şey. Yine de olabilir tabii, bir şey açık kalır. E, bir çalışan, yeni giren birinin bir işgüzarlığı olabilir. Her şey olabilir diye düşünüyordum ama ben dışarıda seyyar mı diye aldıysa acaba ondan mı diye düşünürken böyle bir sonuç ilginç. Demek ki ortak köyümüz, kumpirimiz aklandı, Evet. midyemiz. Evet, kumpirde ve midyede, sorun yok, aklandı. Eee, Şimdi şöyle, tabii bu sefer oklar otele döndü, kaldıkları otele döndü. O otelden bugün 2 turist daha, rahatsızlanıp hastaneye kaldırılmış zehirlenme belirtisiyle. 2 turist daha hastaneye kaldırılma haberi. Acaba sudan mı oldu? Suyla ilgili bir şey olabilir mi yani otelde? Otelin yetkilisi bir açıklama yaptı. Biz dedi, otelde dedi müşterilerimize kapalı su veriyoruz dedi. Ancak Hmm. yine de tabii ki o, eee, oteldeki, böcek ilaçlaması yapılmış daha önce otele. O böcek ilaçlamasında kullanılan, ilacın ucuz olsun diye böcek firmalarının, ilaçlama firmalarının ucuz olsun, maliyeti az olsun da çok kazanalım düşüncesiyle lisanssız böcek ilacı kullanma ihtimalleri oluyormuş. Lisanssız. Hmm. Yani, insanlarda zehirlenme belirtisi yapabilecek, acaba öyle bir şey mi oldu, diye tabii şimdi yeni bir araştırmaya girildi. Bir de, otelin kazan dairesindeki şofben
gaz kaçırıyor olabilir mi diye bir ihtimal de var. Evet. O Tabii hepsini, yani otellerin aslında çok iyi denetlenmesi lazım. İşte o Bolu'daki otel faciası, ne bileyim yine bir otelle ilgili, işte otele döndü. ya Bence bu konuda bir eksiklik var herhalde. Otel sahiplerini de ben senelerce otellerde sahne de aldım Bilal abicim. Hep 5 yıldızlı otellerin yani sahipleri birçoğu dostum oldu. Aile gibi görüştük. Bütün Türkiye'nin hemen hemen her ilinde yani. E, ama biraz otel sahiplerinde gördüğüm, hepsi olmasa da yani e, kaçarlardı bazı şeylerden. Çok da büyük bir masrafı var otelin. çok Yani ben şu anda bir otelde oturayım, ne eksik görürüm, sanki işletmişim gibi, işletmeci gibi yani görürüm. O kadar öğrenmişim artık göre göre. Bilal abi 2 sene hiç eve gelmeden otelde kaldığım oldu. öyle mi? Yani o kadar. Onun için e, biraz böyle bazı şeyleri ucuza kaçarlar, işte ne bileyim yaparlar, yani yapıyorlardı maalesef. Yapıyorlar, yaparlar. Bu otel yani öyle şey de değil. 5 yıldızlı falan da değil. Büyük bir Değil. ihtimalle Evet, belediye ruhsatlı, büyük bir ihtimalle. Turistik otel evet. da zannetmiyorum. Turistler Değil, kalıyor değil. ama Ben de gördüm evet, haberlerde. evet, Daha şey gibi böyle yani, motel de belki de yani, ne bileyim evet, böyle hani şeydeki gibi Sultanahmet'tekilere benziyor sanki. evet, evet, evet. Öyle bir otel. Yani, ne olduğu mutlaka kısa sürede ortaya çıkacaktır ama insanlar öldüğüyle kalıyor. Çok yazık tabii, çok yazık. Yani yurt dışında da Türkiye'nin adı kötüleniyor ya. Gitti oraya turist, Fatih'te bir otelde kaldı. İşte bu 2 turist zehirlenen bugün. Onlar için, Evet. yani söz konusu. Yani, bizim kendi insanlarımız Almanya'dan geliyorlar buraya tatile, ailece. Bir aile yok oluyor yani. Yazık. Bir de Bilal abicim, şimdi zehirlenmede mide yıkaması yapılır değil mi? Gıda zehirlenmesinde. Öyle bir şey belki yaptılar. Sonra taburcu etmişler ama hiçbir şey yok. Taburcu olduktan sonra sabah Vefat. onların yani cansız bedeniyle Ya, karşılaşıyorlar. Demek ki gıda zehirlenmesinde böyle sonradan bir şey olmaz gibi geliyor bana. olmaz. E, Hastanenin ihmali var. Burada Zaten başka bir şey var. Zehir, yani o ilaçlama olabilir, ne bileyim gaz zehirlenmesi olsa da o da anında e, etki eder. Bilmiyorum ki, değişik bir şey var burada, yani cinayet masanın girmesi iyi olmuş bence. aynen öyle. Hastanenin de ihmali var. Maalesef, Çiğdem Böcek'in babası, bu ölen, çocukların annesi de öldü. Bir gün sonra ölüyor annesi. 27 yaşında kız, kadın. Babası diyor ki hastaneden şikâyetçiyiz. Hastaneye başvuran bu aileye bir şeyiniz yok. Yurt dışından geldiğiniz için hava değişikliğinden oluyor demişler. Ya bir Aa, doktor böyle bir cümle kurar mı ya? Hava değişikliğinden oluyor demişler ve geri gönderiyorlar. Çocukları geri gönderiyorlar, aileyi. Otele ama bir gönderiyorlar. test yapılmaz mı yani? Sağlık Bakanlığı bu hastaneyle ilgilensin, şikayetçiyiz diyor. Babasının durumu da çok kritik. Onun da kaybından çok endişe ediyoruz diyor. Hastane de yani o çocukları hastanede tedavi alsalar ciddi bir şekilde belki de ölmezlerdi. Tabii, tabii. Yani Yani çok ilginç. Ee, işte bazı ihmaller yüzünden böyle hayatlar mahvolup gidiyor vallahi Bilal abicim. Küçücük yaşta çocuklar, aile. Ve de Türkiye'nin de işte dediğiniz gibi yurt dışına reklamı da çok çok kötü bir şekilde oluyor yani. maalesef. Nelly Manzano Arjantin'den şimdi gelir demiştim ya. Selamlar Bilal ve Onur hocalarım. Evet. Bilal ve Onur hocalarım. Harika insanlarsınız. Sizi seviyorum. Nelly Manzano, sizler seyircilerimiz, izleyicilerimiz harika insanlarsınız. Teşekkür ederiz. Sadece serum takılmış, mide yıkaması yapılmamış diyor Nuray Yaylacı. Ya, Doğru işte, yani o zaman aa, demek ki sonradan etki etti, devam etti zehirlenmesi. Ama yedikleriyle ilgili de olabilir. Belki otelde bir şey yedi. Neyse, çıkacak ortaya çıkacak. eninde sonunda.
Dilek Şenyurt Ama gıda zehirlenmesi değilmiş. değil. Değil. Yok, otopside öyle bir şey yok. Hastane Dilek Şenyurt özel abonem. Hastane esas doktor kimmiş hastanede? Yani böyle bir şey olabilir mi? İhmal eve nasıl gönderirler? Müsaade altında tutmadan, müşahede altında belli bir süre tutması lazım. Tabii yani öyledir yani. Belli bir süre hastanın sağlıklı olduğundan emin olana kadar. Ama ilginç bir olay Bilal abicim. Bakalım ne çıkacak? Yani bayağı bir ilginç. Çok ilginç. Sevgili Onur Akay, Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu ile ilgili bana çok soru geliyor. Bilal abi Evet. ne zaman evlenirler diye. Sence bu yoğunlukta zaten öyle bir şey ben zannetmiyorum. Ne diyorsun bu konuda? Ne diyorsun? Evlilikleri gerçek Bana da yani bana da çok soru geliyor Bilal abicim bu konuyla ilgili. hı hı, Ben duyurmuştum yine Bilal Özcan TV'de. Bir evlenme teklifi daha geldi demiştim, dedin. biliyorsunuz Bilal abicim. Ona kesinlikle evet dedi zaten. Ama biliyorsunuz bu diziler başladı. İkisi de o benim teklif tekrar edildi dedikten sonra hem Afra'nın ailesini hem Mert'in ailesini ziyaret ettiler Bilal abicim. Ne güzel. Ne güzel. Hem buraya geldiler kısa bir süre e, hem de Şile'ye de gittiler. Yani mutlaka olacak ama daha zaman var bence. Ama aslında dizi düşünmüyordu bu sezon. Afra da Mert de. Yani Afra kendi ağzıyla da bunu açıkladı Evet. biliyorsunuz. Ben bu sezon televizyonda olmayacağım diye. Onların planı vardı. Yani bu sene Eylül ayında vardı. Ben onu da duymuştum. Fakat işte böyle bazı sorunlar yaşandı biliyorsunuz o zaman. E, Ayrılık oldu, tartışmalar oldu, yaşadıkları bazı sorunlar oldu. Ondan dolayı sonra da bu diziler devreye girdi. Hem işte bazı platformlarda olsun çektikleri hem de televizyon başladı. Mert'in de başlıyor. Mert'le ilgili bir tiyatro çalışması olma ihtimali de varmış. Öyle bir şeyler de duydum. Daha o konuyu tam sormadım ama tiyatroda oynama ihtimali de varmış Bilal abicim. O konuda henüz bir anlaşma netleşmedi. Neden Evet ama evet Neden netleşmediğini söyleyeyim. Çünkü Mert'e ödenecek para çok büyük bir para. Mert'e ödenmesi gereken para. Yani öyle tiyatrolarda büyük paralar yok biliyorsun. tabii Tiyatrolarda ama yani Mert bunu hak ediyor çünkü yani bir film çekse orada geçirecek zamanında 2 film çeker, 3 film çeker, çok tabii. paralar kazanır. Şimdi bir sponsor Tiyatro aranıyor. çok zordur. Ezber yapması gerekiyor. Çok sayıda prova yapması gerekiyor. Kolay bir Tabii, şey değil tiyatro Bilal abicim. tabii bir sponsor aranıyor. Bir değil birden fazla sponsor aranıyor. O şeyi maliyeti karşılayacak. Bulunabilir. Mert Ramazan Demir'e kim sponsor olmak istemez? Bulunabilir ama bir de ekonomik sıkıntı var biliyorsun. Yani Türkiye'de yaşanan diziler bak nasıl sapır sapır dökülüyor. Hiçbir kanal riske girmiyor. Bir diziyi yayına reytingi azaldığı zaman eskiden kanallar dizileri bir süre daha idare ederlerdi. Yükselir reytingi belki Tabii, diye. Şimdi ama maliyetler çok fazla. Dolayısıyla yani bu mali tarafını tiyatro işinin çözebilirlerse ve Mert'in işte bu şeyi oynayacağı dizinin takvimi de uyarsa ondan sonra tabii. Afra ile oynayacağı bir sinema filmi var. Yani mesela tiyatroyu hadi şimdi bırakalım da bir dahaki sezon yapalım da diyebilirler. Önde Diyebilirler Bilal abicim diziyle tiyatro çok zorlar. hem de nasıl zor. Gece mi prova yapacak? Provalar çok sık yapılır tiyatroda. Sürekli tekrarlanması gerekir, ezber yapması gerekiyor. Hem dizideki rolü hem o birbirine karışır, zorlanır yani çok zorlanır. Çok tabii. Beraber mümkün değil zaten. Beraber mümkün değil. Evet.
O tiyatro tamam büyük alkış alıyor tiyatro oyuncuları ama o ne kadar efor, ne büyük efor tiyatroda. Sesini en arkadakine duyurmak için. Yani tamam mikrofon Tabii. falan var ama yine de orada büyük bir efor harcanıyor. Bu arada Mert Ramazan Demir'in büyük bir başarısı söz konusu. Metruk Adam oynadığı bu sinema filmi Netflix'in 2025 yılındaki en iyi filmler, en çok izlenen filmler sıralamasında Netflix'in bütün dünya üzerindeki yapımları içinde film yapımları, sinema filmi 6. sırada yer aldı. En çok izlenen filmler listesinde. Harika. Türkiye'den başka bir sinema filmi yok Netflix'te. Başka bir Bizim için bir gurur bu yani Bilal tabii. abicim. Tek Türk başrol oyuncusu bu gururu yaşayan. Sadece 2025 demiş ama bu geçtiğimiz yıllarda da böyle büyük bir başarı hiçbir zaman olmadı. Yani Olmadı. hiçbir Amerikan platformunda, hiçbir yabancı platformda böyle bir başarı olmadı. Tebrik ediyoruz Mert Ramazan Demir'i. Tebrik ediyoruz, evet. Bu, Tebrikler. Çok da çalışıyorlar, hak evet, ediyorlar. Yetenekliler, yani Allah vergisi. Bir de çok iyi yürekleri var ve yolları da açılıyor. doğru. Aşkları da çok iyi gidiyor. İşte geçen programda da demiştim ya, dua etsinler, bozulmasın. Bazı onları kıskananlar çok. Hem bu başarılarını kıskanıyorlar hem de aşklarını kıskanıyorlar. Onun için nazarda değebilir, her şey olabilir, Allah korusun. Onun için duaya ihtiyaçları var diye onu söylemiştim Bilal abicim. Hem duaya hem de tabii alkışa da ihtiyaçları var. Evlilik daha biraz zaman alacak gibi görünüyor. Öncelikle kariyere bakıyorlar. Yani alkışa önem veriyorlar. Daha çok alkışlanmaya, kariyerlerini daha iyi bir şekilde geliştirmeye, yani daha iyi yerlerde olmak için çabalamaya çalışacaklar tabii ki. Ama evlilikte hiçbir şey belli olmaz. Ben yaza falan düşünüyorum, eğer aralarında bir sorun olmazsa inşallah. Bir dahaki yaz bence bu gelir gibi geliyor. Yani o benim düşüncem. Öyle bir şey duymadım da ben düşünüyorum öyle. Bu yaz ertelendi ama bakarsınız seneye yaz ne gösterir belli olmaz. Tabii hayat, her şey, ne olacağı belli olmuyor Bilal abicim. Bak, Hande Erçel'in dizisi kalktı değil mi? Diziler tutmayabiliyor, reyting almayabiliyor. Her şey oluyor. Tabii Afra ile Mert'in dizisinde böyle bir sorun yaşanacağını hiç sanmıyorum. Onların çok büyük bir kitlesi var. Ama yine de bir oyuncu ne kadar star da olsa, kitlesi ne kadar da büyük olsa, Yalı Çapkını'nda bile dikkat ettiyseniz senaryo yüzünden izlemeyen birçok hayranı oldu. Tabii tabii. Kızdılar, izlemediler. Onun için dizinin senaryoları da çok önemli. İnşallah hata yapmazlar. Yani yaparlarsa da düğün erken tarihe çekilir, söyleyeyim. Doğru Belki söylüyorsun. de evlenirler. Doğru söylüyorsun. Yalı Çapkını'yla ne kadar çok uğraştı yapımcı. Tabii, Yani içeriden şeyini sonunu getiren kişi kendi yapımcısı oldu. O senaryo değişiklikleri, o garip garip kastlar, o mafyatik tipleri soktular içeriye. Ya Afra'yı Yalın'ın önünden kaçırttı falan adamı. Adam evlenecek onunla. tabii. Eziyet etti, şiddet uyguladı. Yani tabii Şeyden. o kadar büyük hayranları, Afram hayranları diziyi izlemekten bile vazgeçenler oldu, birçok kişi Bilal abicim. Ben hem gazeteci olarak hem onları seven bir insan olarak izlemem gerekiyor. Hayır, soğudum yani. Soğudum. Tabii, tabii, İçimden gelmedi yani. Hiçbir o tipleri görmek istemedim ki. Yani Seyran'ın yanında garip garip insanlar, yamuk yumuk insanlar. Ne işi var o insanların o dizide? Niye seyredip tabii. yani İşte yani onun için ne olacağı belli olmuyor Bilal abicim. Hayırlısı diyelim, ama eninde sonunda evlenecekler. Yani ben hissediyorum, yakın çevreden biliyorum. Yani onlar birbirine çok aşık. Şu anda da aşkları iyi gidiyormuş, her şey yolundaymış. Bir sorun yokmuş. İşte şu anda çok sıkı çalışma içindeler, setteler işte. Afra sette. Diğer çalışmalarda başlayacak. İşte proje şeylerinde, Mert'inki de devam ediyor yani. Pierre'i bir şeyi bitmiş diye duydum. Pierre diyorum. Kast. Kastı bitmek üzereymiş herhalde. O da yakında başlar çekime sanıyorum ki Bilal abicim.
Senin Afra Saraçoğlu'nun çevresinde çok iyi haber kaynaklarının olduğunu biliyorum. Çok yakın olduğunu biliyorum senin Afra Saraçoğlu'na. Senden bir dahaki yayınımızda özel bir konu rica etsem Afra Saraçoğlu ile ilgili Tabii, bize anlatır mısın? Bize anlatır mısın? Bir duyum aldım da onunla ilgili. tabii. Yani yine bu evlilikle ilgili bir şey duydum. Şimdi ben de yayında söylemeyeyim de şey olmasın. Yani bizi izliyorlar, Tamam, sabah programlarda konuşuyorlar çünkü, anladın mı? değil mi? Evet, Biliyorum magazinciler Bilal bizi abicim, izliyorlar, evet. haber yazıyorlar, haber yapıyorlar. Bunu ben sana özelden söyleyeceğim ama Ama bizde seyircilerimiz haber bitmiyor, onlarda bitiyor. evet, aynen öyle. Seyircilerimiz merak etmesinler. Bu konuyu açıklayacağız, söyleyeceğiz. Önümüzdeki yayında, Onur Akay'la yapacağımız yayında. Ben onu İlginç. araştırırım, öğrenirim Bilal abicim. Senden rica edeceğim. Peki, sevgili dostlar, çok teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Onur Akay renk kattı yine, ünlü sanatçımız. Zeki Müren'in yorumuna, Zeki Müren'in sesine şu anda en yakın ses, Türk müziğinin kralıydı, kraliçesiydi. Artık ne derseniz sevgili Zeki Müren için ve, aynı zamanda da önemli bir magazin yazarı Onur Akay. Çok teşekkürler sevgili Onur Akay, renk kattın. Ben teşekkür ediyorum Bilal abicim. Ben de çok keyif aldım. İnşallah tekrar Bilal Özcan TV'de buluşmak dileğiyle diyorum. Herkese sevgilerimi gönderiyorum. Mutlu bir hafta sonu diliyorum. Dostlar.